Sevgili dostlar selam. Size 4 adet YouTube videosundan oluşan bir set hazırladım. 4 videonun ilki yani bu video düşünce yapımızla yani kafamızla alakalı. Ama bu dörtlü setin özellikle 3. ve 4. videolarını muhakkak izleyin, sakın kaçırmayın. Çünkü o videolarda slotlardan eve para ile dönmenin 10 adımını sizlere 2 bölümde anlatacağım. Başlamadan evvel kumar ile ilgili ekrana gelecek olan uyarı yazısındaki kanun maddelerine uygun değilseniz videonun devamını izlemeden çıkmanızı önemli rica ediyorum. Neden slotlarla oynuyorsunuz? Şimdi bu konuya girerken önce size şunu sormalıyım. Siz neden slot oynuyorsunuz? Amacınız ne? Eğer bana para kazanmak için slot oynuyorum derseniz kusura bakmayın ama yanlış yerdesiniz derim. Çünkü slotlar siz para kazanasınız diye değil, kazinolar para kazansın diye hesap kitap yapılarak üretilmiş ve oraya koyulmuş bilgisayarlardır. Gayeniz eğlenmek, iyi vakit geçirmek olmalı. Kazanırsanız da ne âlâ. Ama unutmayın slotlarda en olası sonuç kaybetmenizdir. Sevgili dostlar daha az bir olasılıkla da kazanırsınız. O da eğer doğruları disiplinli bir şekilde uygularsanız. İnsanlar slotları oynuyor, kaybediyor. Sonra da ben nerede neyi yanlış yaptım? Acaba doğrular nelerdir diye oturup düşüneceklerine kaybetmelerine bir sürü bahane bulup kendilerini rahatlatıyorlar. Önce oyuncuya verme oranlarının diğer kazino oyunlarına göre düşük olmalarına rağmen insanlar neden slot oynamayı tercih ediyorlar diye sorabiliriz. Sebeplerden birisi piyango oynayanlarınkiyle benzerdir. Çok düşük bir ihtimal de olsa bahislerine oranla büyük bir jackpot yakalama şansı. Diğer kazino oyunlarından mesela Blackjack'te durum hiç böyle değildir. Koyduğunuz bahis kadar veya bahsinizin 1,5 mislini kazanabilirsiniz. Olaya böyle baktığımda insanlar slot oynamamalıdırlar diye düşünüyordum. Ama hanım dedi ki sen mühendissin dolayısıyla anlamıyorsun. Bizimkisi bir aşk hikayesidir dedi. Ve Kayahan'dan alıntı yaparak bizimkisi bir aşk hikayesi, siyah beyaz film gibi biraz, gözyaşı umut ve ihtiras, bizimkisi alev gibi biraz. Düşündüm doğru. Slotçularla slotlar arasında ilişkide umut var, ihtiras var, ihanet var, mutluluk ve mutsuzluk var. Hatta bazen nefret var, kıskançlık var, var oğlu var. O zaman ben de dedim ki tamam anladım ama ilişkiniz de seviyeli olmalı. Özetle ben olaya hiç bu pencereden bakmamıştım. Aralarında aşk varsa mantık pek işlemiyor maalesef. Tabii burada şöyle de bir çelişki var. Aşk yaşadıkları slotlar aslında hisleri olmayan bilgisayarlar. Peki bu slotlar nasıl çalışıyorlar o zaman bir bakalım. Slotların mantığını anlatmak için size bir örnek vermek istiyorum. Şimdi bakın elimde bir deste iskambil kağıdı var. Bu destede örneğin karo yedilisi çekme şansım nedir? Destede 52 kağıt olduğu için karo yedilisini çekme ihtimalim 52'de 1'dir değil mi? Çektim, karo yedilisi değil. Şimdi çektiğim kart karo yedilisi değil ya, onu bir kenara koydum ve geri kalan kağıt destesinden gene karo yedilisi çekmeye çalışıyorum. Şimdi karo yedilisi çekme şansım nedir sevgili dostlar? 52'de 1 mi? Hayır. Tabii ki değil. Bir kağıdı dışarı çıkarıp tekrar desteği koymadığım için artık karo yedilisi çekme şansım 52'de 1 değil, 51'de 1'dir. Bir daha kart çektim. Gene karo yedilisi değil. Onu da kenara ayırıp çekmeye devam edersem karo yedilisi çekme şansım artık 50'de 1'e yükseldi değil mi? Yani ihtimal arttı. Çünkü artık desteden 2 adet karo yedilisi olmayan kartı dışarı çıkarttım. Eğer olay böyle devam etse en geç 52 çekişte karo yedilisini bulurum değil mi? Kağıtlar azaldıkça sonunda mecburen ortaya çıkacak. Peki slotlar böyle mi çalışıyor acaba? Yani biz o düğmeye basmaya devam ettikçe büyük bir ikramiye yakalama şansımız artıyor mu? Maalesef hayır sevgili dostlar, artmıyor. Hep aynı kalıyor. Nasıl mı aynı kalıyor? Bakın yine iskambil kağıdı örneği verirsem çektik bir kart, karo yedilisi değil. Şimdi ben bu kağıdı bir yana ayırmasam, tekrar bu destenin içine koysam ve karıştırıp tekrar çeksem, karo yediliği bulma ihtimalim gene 52'de 1. İşte slot makineleri de bu şekilde çalışıyor. Her basışımızda kazanma şansımız hep aynı. Bir basış evvel kazanmış olmamız veya kazanmamış olmamız bir sonraki basıştaki şansımızı etkilemiyor, değiştirmiyor sevgili dostlar. Şansımız hep aynı kalıyor. Bir de önemli bir faktör daha var. Bu destede 52 kağıt vardı ya, yani karo yedilisi çekme şansımız 52'de 1'di ya. Slot makinesinin içerisinde kaç kağıt var? Temsili olarak konuşuyorum. 52 kağıt mı var? Hayır sevgili dostlar.
Slot makinesinin içerisinde yaklaşık 40.000 kağıt var. Yani 40.000 değişik sonuç var. Yani bu destenin 40.000 kağıttan oluştuğunu düşünün. Ve her seferinde sil baştan gene o 40.000 seçeneğin içerisinden bir şey bize çıkıyor. Eğer anlaşılmadıysa daha basit bir örnek vereyim. Mesela madeni bir parayla yazı tura oyunu. Parayı attınız, yazı geldi. Şimdi ikinci atışınızın sonucunun ne olacağı ilk atışınızda gelen yazı ile ilgili mi, değil mi? Hayır, ilgili değil. Yazı veya tura gelme şansı hala %50-50. İşte slotlar böyle çalışıyor. Bu arada ben size bunları anlatıyorum ama hanıma asla anlatamıyorum sevgili dostlar. Teknik bir üniversite mezunu bir mimar ve de sıkı bir slot oyuncusu. Başka bir kazino oyununu hiç sevmez. Onun slot mantığının işin tekniğiyle yakından uzaktan bir ilgisi yok. Mesela bir makinede oynuyor değil mi? Makineye bir şey verdi, hemen o makineden kaçar. Neden kaçıyorsun diye sorduğumda, şimdi verdi ya daha vermez der. Veya vermeyen bir makineye yapışır kalır. Kızım neden bu makinede oyununu bu kadar uzatıyorsun diye sorduğumda da epeydir vermedi, artık verme zamanı geldi, ondan devam ediyorum der. Sonra da bana sorar, der ki sence hangisi doğru ki? İşte esas zor soru bu. Şimdi ben ona işin gerçeğini söylesem, ha vermiş makinede devam etmişsin, ha vermemiş makinede devam etmişsin. Bir sonraki basışta bunların ne halt edeceğini kimse bilemez. Olay rastgeledir. Kaldı ki makine sen oynamaya devam mı ediyorsun? Yoksa kalktın başkası mı oturdu? Onu da bilmez ve ilgilenmez desem, hayatta benimle aynı fikirde olmaz. Yürü git işine der. Onun için ben naçizane genelde ya sessiz kalırım ya da canı nasıl istiyorsa, içinden nasıl geliyorsa öyle oyna der geçerim. Hadi bu gene iyi. Bazen de bu makine bir şey vermiyor, bir şeyler yap dediğinde tam hap yutuyorum. Ne yapayım abi? Ne yapabilirim ki? Suhur yap der. Suhur yap ki kazanayım. Bu arada ben kazino çalışanları ile konuştuğumda hep gördüm ki onlar da hanımla aynı kafadalar. Zaten başka bir yolu da yok ki. Yani slotların yapısını, çalışma prensiplerini, işin matematiğini bilen bu insanlar oyunculara bunları mı anlatsınlar ki millet oyunu bırakıp kaçıp gitsin? Onun için aptala yatıyorlar. Mesela hanıma diyorlar ki dünkü sarı gömlek size uğurlu gelmişti. Gene onu mu giyseniz acaba? Evet, işte bazen bir hafta aynı sarı gömlek bu sebeple giyilir sevgili dostlar. Hanım gayet tecrübeli bir slot oyuncusu. Allah için iyi yaptığı bir şey var. Ne zaman kalkacağını biliyor. Bu da ona bir avantaj getiriyor. Peki bu makinalarda kazanmak mümkün değil mi? Bütün bu anlattıklarıma rağmen gayet de mümkün sevgili dostlar. Ama bunun için de bilgili ve bilinçli olmalı, safsatalara asla inanmamalı ve kalkacağınız zamanı çok iyi bilmelisiniz. Kazanmak nasıl mümkün olur derseniz şöyle açıklayayım. Bu makineler kendilerine yatırılan paraların uzun vadede, ki bu milyonlarca basıştır, öyle 2 saat 5 gün falan değil, kabaca %5 ile %15 hatta bazen %20'sini kendilerine alırken, yani kazinoya kazandırırken geri kalan %95, %85, %80'li her neyse oyunculara geri veriyor. Sonuç olarak daha fazla oyuncu kaybederken daha az sayıda bilgili ve bilinçli oyuncu da kazanıyor. Zaten herkes kaybetse kimse oynamaz değil mi? Ben ne diyorum? Bu makineler nasıl çalışıyor öğrenin. Cep mühendisinizi ve bu konuda bilimsel açıklamalar yapan diğer bilgili insanları dinleyin. Yani araştırın, kendinizi eğitin ve kaybedenlerden değil kazananlardan olun. Bakın bu gerçek bilgiler, ulaşılabilir bilgiler. Tek yapmanız gereken biraz araştırmak. Unutmayın, bu konuda daha iyi eğitimli olmanın, daha sorumlu davranabilmenin ve daha disiplinli olmanın sizlere muhakkak ama muhakkak faydası olacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Konu kazino oyunları, hele de slot makineleri olduğunda ortalıkta dolaşan o kadar çok mit, yanlış bilgi ve safsata var ki inanamazsınız. Emin olun ki bu palavra ve asılsız bilgilere inanmanız, itibar etmeniz size tahmininizden çok daha fazla zarar veriyor. Halbuki siz kararlarınızı slot makineleri ile ilgili bilgileri, gerçekleri öğrenip kafanızdan da o yanlış bilgileri silip atarak vermelisiniz ki doğruyu yapabilmeli ve kazanma ihtimalinizi yükseltebilesiniz. Slotların nasıl çalıştığını bilmeyen slot oyuncuları bu makinelerin arkasında çok karışık bir algoritma olduğunu, sizi takip ettiğini, kaybettikçe size gel gel yaptığını, siz para kazandıkça size vermeyi kestiğini, İçinde biriken para çok yüksek seviyelere geldiği zaman bu parayı vermek zorunda olduğunu, yani bir dengeleme yapmak zorunda olduğunu sanıyor. Bu tür oyuncuların ağızlarından algoritma lafı düşmüyor arkadaş. Hani sorsam algoritma ne demek desem çoğu ne olduğunu bile bilmiyor. Efendim yapay zeka aşağı, yapay zeka yukarı, yapay zeka varken asla kazanamazsınız sözleri. Arkadaşlar eskiden yani yapay zeka yokken kazanıyordunuz da şimdi yapay zeka ortaya çıktıktan sonra mı kaybetmeye başladınız Allah aşkına ki suçlayacak yapay zekayı buldunuz?
İşin doğrusu bunların hiçbiri doğru değil sevgili dostlar. Slotlar göze her ne kadar karmaşık gelse de, bir sürü ses, ışık ve animasyon kabiliyetleri olsa da özünde çok basit makinelerdir. Ve her şey RNG yani rastgele sayı üreticine ve slot makinesinin programına bağlıdır. İşin kötüsü kazino çalışanları da bu konuda cahil veya mahsus yanlış bilgi veriyorlar. Mesela slotlara bakan görevli diyor ki, abi hafta sonu burası tıklım tıklım doluydu ve makineler hiç büyük ikramiye vermedi. Yani şimdi oynayan yaşadı. İşte güzel ve inanılır bir palavra. Ama siz eğer slot makinelerin nasıl çalıştığını biliyorsanız, yani o makinenin yakın geçmişteki sonuçlarının sizin kazanmanız veya kaybetmenizle hiçbir ilgisi olmadığını biliyorsanız, bu makinelerin içinde RNG yani rastgele sayı üreticilerinin rastgele sayı dizileri üretirken ne geçmişe ne de geleceğe bakmadığını gerçeğini biliyorsanız, bu laflara karnınız tok olur ve madem şimdi makinelerin verme zamanı gelmiş, başına oturup bütün paramla kazanmayı deneyeyim demezsiniz. Yani oyun tarzınızı yanlış bilgiler üzerine inşa etmezsiniz. Zaten tam da bunu sağlamak için slot makinelerinde RNG'ler yani rastgele sayı üreticileri kullanmaktadır ya. Ya aslında ben dilimi yoruyorum. Ben bunu ne kadar anlasam hala inanmayanlarınız olacak biliyorum. Neyse tekrar ediyorum. Bilmeniz gereken şey şu. Rastgele sayı üreticilerin üretecekleri sayıları sizler, kazino görevlileri ve de hatta slot makinesi üreticileri bile tahmin edemezsiniz, edemezler. Nokta. Evet sevgili dostlar, bu videonun da sonuna geldik. Değerli zamanınızla videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videonun bir de devamı yani slotlarla seviyeli ilişkiler bölüm 2 var ve sonra da slotlardan eve para ile dönmenin 10 adımı bölüm 1 ve bölüm 2 videolarım var. Bu videomun sonuna slot makineleri videolarımın oynatma listesi linkini de ekledim. Göz atmanızda fayda var. Videolarımı izlediğiniz takdirde kazino oyunları ile ilgili şehir efsaneleri, safsataları değil, doğruları öğreneceğinizden gayet emin olabilirsiniz. Bu arada sorularınızın olması halinde çekinmeden bana iletin arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sorularınızı cevaplayacağım. İzlediğiniz ve beğendim düğmesine bastığınız ve abone olduğunuz için çok çok teşekkürler efendim. Bu arada YouTube beğendim seçeneğinin yanına şimdilerde bir de hype seçeneği koymuş. Bunu Türkçe'ye abartmak veya şımartmak gibi tercüme edebilirim. Gerçi cep mühendisiniz asla şımarmaz ama ona da basın. Saygılarımla cebinizin mühendisi.